Farz edin ki hayatınızın en karanlık köşesinde belki de farkına bile varmadan zehirli sarmaşıkların yavaşça ruhunuzu sardığı bir bahçede bulmuşsunuz kendinizi. Bu sarmaşıklar o kadar ustalıkla dolanmış ki etrafınıza nefes almayı bile unutmuşsunuz. Ama bir gün içinizde bir şey kıpırdanıyor. Belki bir anı, belki bir bakış ya da aynadan size yansıyan o yabancı yüz ve o anda fark ediyorsunuz. Bu bahçe sizin değil ve asla sizin olmadı. Ben Mustafa Çay. Bugün cesaret gerektiren ama hayati önem taşıyan bir yolculuktan bahsedeceğiz. Bir narsistle vedalaşmanın sadece bir ilişkiyi bitirmekten çok daha ötesinde kendi ruhunuzu yeniden inşa etme ve özgürlüğe kanat çırpma destanı olduğundan söz edeceğiz. Bir narsistle yollarınız kesiştiğinde muhtemelen sanki çölün ortasında parıldayan bir vaha belirmiştir karşınızda. O kadar gerçek ve o kadar canlıdır ki bütün susuzluğunuzu gidereceğine o anda muhtemelen yemin edebilirdiniz. Göz kamaştırıcı bir kendine güven, büyüleyici bir karizma ve tamamlanmış bir benlik. Kim bu serabın gerçek olmadığını düşünebilirdi ki? Ve o güçlü bir mıknatıs gibi sizi kendine doğru çekti. Onun yanında kendinizi özel, seçilmiş, vazgeçilmez hissettiniz. Fakat zamanla her yudumda dudaklarınızda acı bir tat kalmaya başladı. Bu serabın ardındaki su zehirliydi. Her yudum sizi biraz daha zayıflatıyor, biraz daha kendinizden uzaklaştırıyordu. Yalanlar, bencilce eylemler ve sinsi manipülasyonlar. Sanki ruhunuzu kemiren görünmez bir asit gibi yavaş ama kararlı bir şekilde sizi eritiyordu. Sürekli duygusal iniş çıkışlar, kafanız karışık, kalbiniz paramparça ve en kötüsü de artık kendiniz değilsiniz. Aynaya baktığınızda sanki bir yabancı bakıyor gibi. Ama sonra her karanlık gecenin bir şafağı olduğu gibi sizin de içinizdeki o ışık yeniden parladı. Kendi değerinizin ve kıymetinizin farkına vardığınız o büyülü, dönüştürücü an geldi. İçinizde güçlü, sarsılmaz bir karar kristalleşti. Bu zehirli bahçeden çıkıp gitme isteği. Bu karar, narsistin asla beklemediği ve hazırlıksız yakalandığı bir şafak saldırısı gibidir. Çünkü onlar için siz kalp taşıyan bir insan değil, bir nesne, bir uzantı, bir ego kaynağıydınız. Peki sizin bu beklenmedik çıkışınız onların yapay dünyasında nasıl bir depreme yol açtı sizce? Bir narsistin zihnini anlamak için onların ego sarayına bakmamız gerekir. Dışarıdan bakıldığında görkemli, sağlam, yenilmez bir kale gibi görünür. Kibirli, kendinden fazlasıyla emin, her şeyden yüksekte duran bir dağ zirvesi gibi. Ama gerçek hiç de öyle değil. Bu saray ödünç alınmış tuğlalarla inşa edilmiş, tepe taklak duran, derme çatma bir yapıdan ibaret. Her tuğla başkalarından aldıkları övgü, dikkat ve onay. Sürekli dış onayla desteklenmedikçe bu kule her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Onların şişirilmiş özgüvenleri ve gösterişli davranışları sürekli hayranlık ve onay alma ihtiyacından kaynaklanır. En derin korkuları sıradan olmak ve yetersiz görünmektir. Kendilerini eşsiz, önemli ve özel hissetmek onların varoluş nedenidir. Adeta içlerindeki boşluğu dışarıdan gelen hayranlık yankılarıyla doldurmaya çalışırlar. Sessizlik onlar için ölüm demektir. Siz onlardan ayrıldığınızda sadece onayı kesmiş olmazsınız. Çok daha fazlasını yaparsınız. Onlara kendilerinin sandıkları kadar güçlü, yenilmez ya da güvende olmadıklarını gösterirsiniz. Sahte üstünlük duygularını ellerinden alır, onları en derin korkularıyla, yani sıradan ve yeterince iyi olmama korkusuyla yüz yüze getirirsiniz. Sizi bir kuklacı gibi ellerinde tuttukları ipler aniden kopar. Bu onlar için varoluşsal bir kriz demektir. Çünkü siz sadece bir partner değildiniz. Siz onların ego aynası, benlik saygılarının kaynağıydınız. Kendi yalanlarına inanmalarını sağlayan canlı kanıttınız. Bu senaryodaki ilk etki şoktur. Narsistler kendilerini o kadar önemli görürler ki kimsenin onları terk etmeyeceğine inanırlar. Yıllarca, belki de 10 yıllarca insanları manipüle ederek kendilerini vazgeçilmez kılmışlardır zihinlerinde. Birinin cesurca bir adım atıp tek kelime etmeden çekip gitmesi
dünyalarını tepetaklak eder. Üzerinde bu kadar güç sahibi oldukları birinin ayrılmaya karar vermesini bir türlü anlayamazlar. Bu noktada o dikkatlice hazırlanmış maske düşer. Sanki sahnedeki ışıklar birden sönmüş, gösterişli sahne dekorunun aslında sadece kartondan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Davranışlarında dramatik değişimler görebilirsiniz. Sizi geri kazanmak için suçluluk hissettirmeye çalışabilir. İmajınıza zarar vermekle tehdit edebilir. Duygusal şantaj yapabilirler. Ama unutmayın, bunlar sadece sizi tekrar kontrol altına almak için kullandıkları araçlardır. Sevgi ya da şefkatle bunun hiçbir alakası yoktur. Şokun ardından korku gelir. Kendilerini ne kadar büyük görürlerse görsünler, narsistler aslında aşırı endişeli, içten içe titreyen kişilerdir. En büyük korkuları yalnız kalmak ve reddedilmektir. Sizin ayrılışınız dikkatle inşa ettikleri o yapay dünyalarını kökten tehdit eder. Derin bir duygusal krize kapı aralar. Yokluğunuz onların iç dünyasını ışıksız bırakır. Bu durumda bir panik dalgası yaratır içlerinde. İlk hamle sizi geri çekmeye çalışmak olur genellikle. Aniden aramalar, mesajlar, beklenmedik karşılaşmalar. Umutsuzca yeniden bağlantı kurmaya çalışırken değiştiğini iddia eder, samimi olmayan özürler dileyebilirler. Size yalvarabilir. Her şey çok güzel olacak, her şey çok daha farklı olacak diyebilirler. Bunlar örümceğin sabırla ağını yeniden örmesi gibidir. Ama dikkat edin, bu çaresizlik gerçek pişmanlıktan veya değişme arzusundan, sevgiden kaynaklanmaz. Sadece onay kaynağını kaybetme korkusundan gelir bu. Sizden aldıkları sevgi, ilgi ve gücü kaybetme düşüncesi onlar için dayanılmazdır. Sizin yokluğunuzda benlik saygıları boş kalır ve onu doldurmak için geçici olarak başka biri gibi davranmaya bile hazırdırlar. Son olarak güç kaybı yaşarlar. Narsistler kontrol etmeyi hayatlarının merkezine koymuşlardır. Etraflarındaki insanları yönetmek, onların düşüncelerini, davranışlarını, eylemlerini, duygularını manipüle etmektir amaç. Bu onlar için nefes almak kadar doğaldır. Siz tek bir işaret bile vermeden ayrıldığınızda üzerinizdeki gücü kaybettikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu kayıp varoluşlarına yönelik bir darbe gibidir. Adeta tahtının aniden altından çekildiğini gören bir kral ya da kraliçe gibi hissederler kendilerini. Bununla başa çıkmak için yıkıcı bir silaha başvurabilirler. İftira kampanyasına. Ailenizi, arkadaşlarınızı, hatta yabancıları bile size karşı çevirmek amacıyla etraflarındaki herkese sizin hakkınızda yalanlar ve kurgusal hikayeler anlatmaya başlayabilirler maalesef. Kendilerini masum bir kurban, sizi ise sorunun kaynağı gibi gösterirler. Sizin itibarınıza zehirli tohumlar ekerek kendi tırnak içinde masumiyet bahçelerini sulamaya çalışırlar. Fakat ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kim olduklarını asla gizleyemez ve değiştiremezler. Peki narsist siz gittiğinizde ne yapar? Tüm dünyaları alt üst olsa da muhtemelen kendilerine yeni bir oyuncak bulmaya çalışacaklardır. Yeni bir kaynak. Umursamıyormuş gibi görünmek için çok uğraşacaklardır ama aslında yokluğunuz onları kendi zayıf egolarıyla yüzleşmeye öylesine zorlar ki buna hiçbir zaman hazır değillerdir. Şunu unutmayın, narsistin değişmesi pek olası değildir. Bu zihin yapısına sahip kişiler genellikle büyüme ya da kendini sorgulama isteği duymazlar. Kısa vadede sizi geri kazanmak için değişim vaatleri kullanabilirler fakat uzun vadede başkalarından onay aramaya devam edeceklerdir. Onlar için bu sadece aynı hikayenin farklı bir kurbanla tekrarı olacaktır. Ama sizin için çok şey değişir. Bir narsisistik ilişkiyi bitirerek sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunuzu da gösterirsiniz. Sanki uzun bir kıştan sonra baharın gelmesi gibidir bu. Dünyanız yavaş yavaş yeniden renklenmeye başlar. Kendinizi manipülasyonun boğucu sisinden arındırır, ruhunuzun özgün melodisini yeniden duymaya başlarsınız. Bu adeta bir kelebeğin kozasından çıkıp gerçek potansiyelini keşfetmesi gibidir. İlk başta kanatlarınız ıslak ve kırılgan görülebilir ama güneşin ışığında kuruyup zamanla güçlenecektir. Sonsuz duygusal kargaşa, kafa karışıklığı ve manipülasyon ortadan kalkmaya başlar. Yerini berraklık
ve özgüven alır. Zihin bulanıklığı dağılır, kendi değerinizi yeniden görmeye başlarsınız. Narsist size ne söylerse söylesin, sizin yokluğunuzda muhtemelen asla eskisi gibi olmayacaktır. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan kendi değerinizin onun yalanlarından, tacizlerinden ve tutulmayan sözlerinden çok daha yüksek olduğunu fark etmeniz. Sizin kararlılığınız kendi gücünüzü ve kendinizi koruma isteğinizi gösterir. Sizi kendinizden şüphe ettirmeye çalışabilir ama buna izin vermeyin. Siz huzuru, sevgiyi ve saygıyı hak ediyorsunuz. Buna inanın. Gerçek sevgiyi, sağlıklı bağları, karşılıklı değer vermeyi hak ediyorsunuz. Hepimiz hak ediyoruz. Manipülasyon değil, dürüstlük. Kontrol değil, özgürlük. Yalan değil, gerçek. Bir narsiste boyun eğmediğinizde kendi hayatınızı geri alırsınız. Bu sadece bir ilişkinin sonu değil, yeni bir başlangıç, bir yeniden doğuş, gerçek benliğinize dönüş yolculuğudur. Zehirli bir bahçeden çıkıp kendi bahçenizi ekmeye başladığınız andır bu ve bundan daha güçlü, bundan daha özgürleştirici hiçbir şey yoktur. Çünkü sonunda en önemli aşk hikayesi kendinizle olan aşk hikayenizdir ve bu hikaye tam da şimdi yeniden yazılmaya başlıyor.